Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin de isteği üzerine boru boncuklarla bir midye çanta çalışması yapacağız. Kanalımda daha önce damla boncuklarla yapılan bir midye çanta anlatımı yapmıştım. Bu çantanın da yapımı aynı teknikle, sadece bunun farkı şurada dairenin tam olması. Normalde öncekinde yarım ve damla boncuklarla yapmıştım. Burada tam ve boru boncuklarla. Bana gönderilen model bu şekildeydi. Elimden geldiğince yapımını anlatmaya çalışacağım. Çok kolay, çok basit bir çanta. Kullandığım malzemeleri sayayım hemen sizlere. 12 milimlik boncukla yapacağım. Bunun milimini kendiniz belirleyebilirsiniz. İstediğiniz boyutta inci ile yapabilirsiniz. Boru boncuğumun boyutu da şu şekilde 1,5 santimden birazcık fazla. Bunu istediğiniz santimde kullanabilirsiniz. Bunun haricinde misina konusuna gelelim. Misinayı esneme yapmayan misina kullanıyorum. Numarasını 0.35 kullanacağım. 0.40 kullanabilirsiniz ama 0.50'ye izin vermedi arkadaşlar. Şu boru boncuklardan birkaç kez geçirme yapmam gerektiği için 0.50 numarayı sadece 2 kez geçirebiliyorum. 3. kez müsaade etmiyor. Bazı boncuklarda da 3. kez geçirmem gerekiyor. O yüzden 0.40 varsa elinizde mutlaka 0.40 kullanın. Benim elimde yoktu. 0.35 ile size anlatmaya çalışacağım. Yani misinayı kalın kullanırsanız çantanızda gevşek olmaz. Benim şu an biraz gevşek kullandığım misinadan dolayı. Burada misina da önemli. Hatta boncuklarınız müsaade ediyorsa 0.50'de kullanın. İçerisinden birkaç kez geçirip bir kontrol edin. 3 kez 4 kez geçirmeye müsaade ediyorsa 0.50'de kullanabilirsiniz. Belki sizin aldığınız boru boncuğun deliği biraz daha büyük boyutta olabilir. Size müsaade edebilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Misinamızı kesmek için makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Misinalarımı iki taraflı kullanacağım. Çaprazlama yöntemle ilerleyeceğiz. Misinama taktığım boncuklar ise şu şekilde. Önce incimi taktım bir tarafa. İncimin yanına bir tane boru boncuk taktım. Diğer misinama geçtim. Diğer misinamada şöyle göstereyim. Diğer misinamada bir adet boru boncuk taktım. Bunların uçlarını şöyle birleştirdim. Ortaya alıyorum. Şu pozisyonda olsun arkadaşlar, bakın. Şimdi çaprazlama yöntemle ilerleyeceğiz. Söylediğim gibi bu taraftaki misinayı ya da diğer taraftaki misinayı alıyorsunuz. Diğer boru boncuktan geçiriyorsunuz. Sadece boru boncuktan. Çekiyorum. Bakın sadece boru boncuktan geçirdim. Çekiyorum. Ve ilk sıramı yapmış oluyorum. Bu dediğim gibi daha önce kanalımda yaptığım midye çantanın teknik olarak aynısı. Bu şimdi birinci sıramız. İkinci sıra için boncuk takıyoruz. Taktığım boncukları söyleyeyim. Bir tane inci, bir tane boru boncuk. İnci tarafındaki misinaya boncuk taktım gördüğünüz gibi. Bir tane inci, bir tane boru boncuk şeklinde. Şimdi bu uç taraftaki misinayı alıyorum. Sadece boru boncuğumdan geçiriyorum. Bakın şu misinayı karıştırmıyorum. Boncuk taktığım misinayla sadece boncuk takacağım. İşim yok. Diğerini çapraz dediğim yöntemle, çapraz yöntem bu arkadaşlar. Birbirine çapraz bir şekilde gelecek. Sadece boru boncuğumdan geçirdim. Çekiyorum. İkinci sıramı yapmış oldum. Üçüncü sıra için tekrardan boncukların tarafındaki, incilerin tarafındaki misinaya bir tane inci, bir tane boru boncuk takıp gelelim. Boncuklarım hazır. Yine uç taraftaki misinayı boru boncuğumdan geçiriyorum. Sadece boru boncuğumdan ve çekiyorum. Üçüncü sıramı da yapmış oldum. Şöyle incilerle sayıyorum arkadaşlar. 3 tane incim oldu. Bu inciler 12 tane olana kadar devam edeceğim. 3 tanesini yaptık. 9 sıra daha yapacağız. Ben bunun 8 sırasını biraz hızlandırılmış olarak yapacağım. Sizler de beni takip edebilirsiniz. Çok fazla hızlandırmıyorum takip edebilin diye. Ben 8 tane daha hızlandırılmış yapayım. Son sırayı beraber yapalım. Son sırada farklılığımız var çünkü.
11 sıra yaptım. Bunu nereden biliyorum? Şöyle incilerimi saydığımda bulabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İçerideki boru boncuklarımızı da sayabiliriz. Şuradan yine başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 12 tane boru boncuk var. 11 tane inci var. Burada incileri de 12'ye tamamlayacağım. 12 tane boru boncuk, 12 tane inci olacak kenarlarda. Boru boncuğumuz tam olduğuna göre sadece bir tane inci takıyorum. Üst taraftaki misinama, iç taraftakine değil. Üst taraftaki misinaya incimi taktım. Bağlantı kurabilmek için de karşı taraftaki boru boncuktan aşağıya doğru indiriyorum misinamı. Yukarıdaki inci taktığım misinamı. Evet, burada incimi de 12'ye tamamlamış oldum. Şimdi misinamın uçlarını birleştiriyorum. İkisini de birleştirdim. Bir tane inci takıyorum. Bakın, ikisine birden taktım. Şöyle göstereyim. Ortaya koyacağım. Orta boncuğumu takıyorum. Orta boncuğum hazır. Biraz sıkılaştırdım. Ara boncuğumu taktıktan sonra iki misinanın ikisini de karşıdaki boru boncukların birinden aşağıya doğru vereceğim arkadaşlar. Önce birini geçireceğim, sonra diğerini geçireceğim. Bakın, şunların herhangi birinden misinalarınızı aşağıya doğru verebilirsiniz. Diğerini de geçirelim. İkisini de aldım. Dışarıya çıkardım. İki misinamı da aynı boncuktan çıkardım gördüğünüz gibi. Bunun artık şu yuvarlak olan bölümünü yapmış olduk. İkinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada da artırma yaparak ilerleyeceğiz. Her sıraya 2 tane sıra yaparak sıramızı 2 katına çıkaracağız. Sadece şu altılı olan bir tarafına, bir yarımına kurulum yapacağız. Bunlara dikkat ederek ilerleyeceğiz. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam ediyorum. Misinamın bir tanesine boncuk takıyorum hemen. Taktığım boncuklar şu şekilde: bir tane boru boncuk, bir tane inci, bir tane boru boncuk şeklinde. İncimiz ortada olacak. En son taktığım boru boncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Bakın, çekiyorum ve burada ilk sıramı yapmış oluyorum. 2 tane boru boncuk takmış oldum. Şimdi burada ikili sıramı yaptım. Bir sonraki inciye geçiş yapıyorum. İncimin tarafındaki misinayı incimden yürüttüm. Dediğim gibi burada midye çantanın yapım tekniği arkadaşlar. Burada karıştırırsanız eğer damla boncuklu yaptığım diğer versiyonuna bakabilirsiniz. Orada da detaylı bir şekilde anlatım yaptım. Sadece orada şuradaki boncuklarımız farklı. Buradaki boncuğumuz boru olarak devam ediyoruz. Hemen şu dışarıda kalan misinama tekrardan boncuk takıp geliyorum. Bir adet inci takıyorum. Önce incimi taktım. Bir adet boru boncuk taktım. Yukarıda yürüttüğüm misinama boru boncuğumdan geçiriyorum. Bakın, çektiğimde bir sıra yapmış oldum. Şu an bir yere yürütmeyeceğim. Burada ikili olarak başladım. Buraya da 2 sıra yapacağım. Bakın, boncuklarımı taktım. Yine bir tane inci, bir tane boru boncuk şeklinde. Boru boncuktan diğer misinamı geçiriyorum. Buraya ikinci sıramı da yapmış oldum. Artırmalı gidiyoruz. İşte şimdi incime geçiş yapabilirim. Burada ikinci incime geçiş yapmış oldum. 6 tanesini yapacağız biliyorsunuz. 6 tane de yukarıda kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya kadar geleceğiz. Burası da yukarıda açıkta kalacak arkadaşlar. İkinci incime geçiş yapmış oldum. Bu araya da yine bu şekilde ikili sıra yapacağım. Bunun için yine bir tane inci, bir tane boru boncuk taktım. Aşağıdaki misinaya taktım. Yukarıda yürüttüğüm misinayı boru boncuğumdan geçiriyorum. Birinci sıramı yapmış oldum bu arada. İkinci sıra için yine aşağıda inciler tarafında kalan misinama bir tane inci takıyorum. Bir tane boru boncuk takıyorum. Boru boncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. Bu araya ikinci sıramı da yapmış oluyorum. Şimdi diğer boncuğuma geçişimi yapıyorum. Bu araya da 2 tane yapacağız arkadaşlar. Sistem bu şekilde ilerleyecek. Hızlandırılmış bir şekilde yapayım. Diğer sıra için yine tekrardan anlatarak devam edelim.
Şöyle bir sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğa ikişerli sıra yaptık. Sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane boncuğa çıkarmış olduk. Şimdi buradan diğer sıraya geçerken yukarıdaki sırayla bağlantı kurarak geçiş yapacağız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağım? Şu yukarıdaki misinamı hemen karşıdaki boru boncuktan geçiriyorum. Karşıdaki boru boncuktan yukarı verdim. Hemen bir yanındakinden aşağıya geri ineceğim. Bakın bağlantımı kurmuş oldum. Daha düzgün duracak sıralarınız. Diğerinden aşağıya iniyorum. Bir yanındakinden aşağıya indik. İnci boncuktan geri geçiyorum. Bakın misinam buradaki boncukta, ben şuradaki boru boncuktan aşağıya ineceğim. Hemen yanındakinden, incinin önündekinden. Misinamı aşağıya aldım. Şimdi şu ortadaki inci boncukta olmam gerekiyor. Bunun için de sağdaki misinayı sola, soldaki misinayı da sağ tarafa geçireceğim. Ve misinamı istediğim pozisyona getirmiş olacağım. Misinam artık incide. Burada 3. sıramıza başlangıç yapacağız. 3. sıramızda da şöyle kısaca anlatayım size. Tekli ile başlayacağız. Yine artırmalarımız olacak. İkili sıra yapacağız. Tekli, ikili, tekli, ikili, tekli, ikili şeklinde sıra sonuna kadar nasıl denk geliyorsa o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dışarıdaki misinama boncuk takarak başlıyorum. Biraz önce yaptığım gibi önce boru, bir tane araya inci, daha sonra tekrar boru şeklinde inci ortada olacak şekilde boncuk taktım. Karşı taraftaki diğer misinayı, şuradaki misinayı boru boncuğumdan geçiriyorum. Son taktığımdan. Ve başlangıcımı yapmış oluyorum. Bakın burada ilk sıram tekli olmuş oldu. Misinam karşılıklı bulunduğu için incide bir tane bir tarafa yapmış oldum. Bir tane bir tarafa yapmış oldum. Burada ikinci sırayı yapacağım. Diğerine geçiş yapmadan önce bir sıra daha yapıyorum. Bunun için de bir tane inci, bir tane boru boncuk taktım. Boru boncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. Ve ikinci sıramı ikili yapmış oluyorum. Şimdi bir ön boncuğa geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Aşağıdaki misinama boncuk takıyorum. Bakın bir tane inci, bir tane boru boncuk taktım. Karşı taraftaki misinayı boru boncuktan geçiriyorum. Ve buraya bir tane tekli sıra yapmış oldum. Şimdi bir sonraki araya ikili yapacağım. Bir sonraki araya tekli yapacağım. Yukarıdakinde her araya ikişerli yapmıştık. Burada ara ara ikişerli yaparak sıramızı tekrardan artırarak devam ediyoruz. İnciye geçişimi yaptım. Şimdi bu ara ikili arası bir tane inci, bir tane boru boncuğumu taktım. Karşı taraftaki misineye geçiriyorum. Hiçbir yere geçiş yapmadan ikinci sıramı yapıyorum. Boncuklarım hazır. Boru boncuktan geçişimizi yapalım. Bu araya ikinci sıramızı da yapmış olduk. Bir ön boncuğa şimdi geçiş yapabilirim artık. Evet, bu ara sizin de tahmin ettiğiniz gibi birli arası bir sıra yapıyoruz sadece. Boncuklarımı taktım. Bir tane inci, bir tane boru boncuk. Burada arkadaşlar misinam az kaldığı için bağlama yapacağım. Sizler de misinanız bittiği yerde şu şekilde direkt bağlayarak işlem yapabilirsiniz. Birkaç kez bağladıktan sonra aradaki düğümü incimin arasına çekeceğim. Bu arada bağlama yapmasaydım, misinam bitmeseydi, misinam boru boncukta karşılıklı olarak olacaktı. Sadece boru boncuğumuzdan geçirecektik. Misinamın bir ucu bir tarafında, diğer ucu bir tarafında olacaktı. Hangi pozisyonda olacağımı unutmuyorum arkadaşlar. Çünkü o şekilde tekrardan misina takacağız. İnciden şöyle geri geçiriyorum misinalarımı. Düğümümü incimin arasına alıyorum. Çünkü burada tekrar geçişe izin vermez eğer ucunda kalırsa. Ona dikkat edelim. İncimizin arasına almaya çalışalım düğümümüzü. Misinalarımızı şöyle birkaç boncuktan geçirdikten sonra o şekilde keselim. Evet, birini yukarı doğru, birini aşağı doğru verdim arkadaşlar. Kesiyorum burada. Misinalarımı boncuklar arasından geçirmeden kesmiyorum. Şimdi dediğim gibi şurada boru boncukta olacaktım. Hemen ona misina takıyorum. Misina takma işlemi çok basit. Gördüğünüz gibi sadece boru boncuğumdan şöyle geçiriyorum.
Bakın bu pozisyonda olacaktım zaten. Aynı pozisyona getirdim. Başka hiçbir işlem yok. Bulunduğunuz yerde misinanızı bağlayın. Düğümünüzü incinin arasına çekin mutlaka. Ve tekrardan olmanız gereken pozisyona misina takın. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi burası benim birli sıramdı ve birlimi de yapmış oldum. İnciye geçiş yapıp diğer araya ikili sıra yapacağım. Geçişimi yaptım. Dediğim gibi bu araya ikili yapacağım. Diğer araya birli, ikili, birli, ikili şeklinde devam edeceğim. Şimdi sıra sonuna kadar biraz hızlandırayım arkadaşlar. Beni takip ederseniz sizler de rahat bir şekilde yaparsanız sistemi anladığınızı düşünüyorum zaten. Ama yine de bakmak isterseniz, takip etmek isterseniz de çok fazla hızlandırmıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Buradan itibaren biraz hızlandıralım şimdi. Bakın bu da bizim son sıramız. Son sıramız ikişerli denk geldi. Şöyle yaptım ve sıramı bitirdim. Burada dördüncü sırada gördüğünüz gibi tek çift şeklinde devam ederek tekrardan biraz daha sıramızı çoğalttık. Şimdi yine yukarıdaki sırayla bağlantı kurarak işlemimizi bitireceğiz. Şu yukarıdaki misinamı direkt karşımızdaki boru boncuktan yukarı doğru geçiriyorum. Geçirdim. Yine aşağıya doğru geri geçirelim. İnciden geri geçirelim. Hemen yanındakinden aşağıya geçiriyorum. Dolandırdım yani yukarıdaki sırayla da bağlantı kurmuş oldum arkadaşlar. Burada bunu da diğerinin yanına alayım. İkisini birleştireyim. Burada bağlamamı o şekilde yapacağım. Yani bağlamayı hemen yapmıyorum sıram bitti diye. Yukarıdaki sırayla bağlantı kurduktan sonra bağlamamızı yapabiliriz. Çantamızın bir tarafı bitti. Yine diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesebilirsiniz. Şöyle düğümü incinin arasına alabilirsiniz. Diğer boncuklardan geçirip geleyim hemen arkadaşlar. Sizler de o şekilde yapın. Evet, çantamın bir tarafı hazır. Şimdi videoyu geri alıp aynısından bir tane daha yapacağız. Birleştirme işlemi için ve kulp yapımı için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. İki şablonu şöyle üst üste koyup taban kısımdan birleştirme yapacağız. Şimdi ben size şöyle birazcık açık olarak göstereceğim. Birleştirmenin mantığını anlayabilelim diye. Daha sonrasında kapalı olarak mecbur devam edeceğiz. Zaten müsaade etmeyecek bize. Ve birleştirmemi yaparken arkadaşlar misinamı 0.50'ye aldım. Çünkü burada boru boncuk kullanmayacağım. Sadece inci kullanacağım. Bu da 0.50 numara misina kullanmaya bana müsaade edecek. Hemen şöyle ilk boncuktan misinamın geçişini yapıyorum. Aynı misinaya, yukarıdaki misinaya bir adet inci takıyorum. Yine aynı misinayı diğer şablonumun ilk boncuğundan aşağıya doğru geçiriyorum.
Bakın birleştirme yapmaya bu şekilde başlamış olduk. Burada birleştirmenin mantığı şu olacak. Şu boncukların arasına, denk gelen boncukların arasına birer tane boncuk atarak birleştirmemizi yapacağız. Şimdi bir tane boncuk takıyorum. Herhangi bir tarafa takabilirsiniz bir boncuğunuzu. Evet, sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Bir tane boncuk taktım. Aynı taraftaki misinayı bağlama işlemiyle ilerleyeceğim. Yani boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Bakın burada aynı taraftaki misinayı kullandım arkadaşlar. Şunu çekeyim şöyle. Bakın boncuğumun tarafındaki misinayı kullandım. Şöyle çektiğimde boncuk çıkar. Çekmiyorum hepsini. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Çünkü bu oluşturduğum baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçireceğim. Baloncuğun içinden geçirdim ve karşılıklı çekiyorum. Çektiğimde şurada düğüm oluşuyor arkadaşlar. Bu oluşan düğümü incimin arasına çekeceğim. Şöyle elimle yardımcı oldum. İncimin arasına çektim. Birleştirmemiz bu şekilde olacak. Birer boncuk öne geleceğiz. Bir tane sol taraftaki incimi aldım. Yani sol şablonumdan boncuk aldım. Bir tane de sağ şablonumdan alıyorum. Ve bu araya bir tane inci takarak birleştirme yapıyorum. İncim hazır. Aynı taraftaki misinayı incimden geri geçiriyorum. Geri geçirdim. Hepsini çekmedim. Baloncuk oluşturdum. Bu oluşan baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçirdim. Düğümleme dediğim yöntem bu arkadaşlar. Şöyle çektiğimde burada oluşan düğümü şunu incimin arasına çekiyorum. Bakın elimle ittiriyorum. Zaten geliyor. Bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Şimdi biraz kapatacağım. İkisini üst üste getireceğim. Birkaç da böyle göstereceğim arkadaşlar. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Birleştirmenin mantığını anlatayım size. Şöyle bakın denk gelen boncuklar var. Bütün şablonda aynı boncuklar var arkadaşlar. Denk gelen boncuklara geçiş yapıyorum. Bir tane. Yani şöyle de diyebiliriz. Bütün boncukların arasına şu boru boncukların olduğu yerlere birer tane inci atacağız. Öyle de diyebiliriz. Bir tane sağ taraftan öne aldım. Bir tane sol taraftan alıyorum. Ve bu araya bir tane inci atıp birleştirmemi yapıyorum. Tabanımı oluşturuyorum. Bakın incimi taktım. Aynı taraftaki misinayı yine geri geçiriyorum. İncimin olduğu taraftaki misina bu. Geçirdim. Hepsini çekmedim. Baloncuk oluşturdum burada bir tane. Şöyle göstereyim. Bu baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Bakın içinden geçirdim. Şöyle karşılıklı çektiğinizde tabanınızı birleştirirsiniz. Düğümümü de içeriye aldım. Taban birleştirmemi bu şekilde yapacağım. Şimdi yine birer boncuk öne geliyorum. Birkaç daha göstereyim. Birer boncuk ön taraftayım. Bir tane araya boncuk atıyorum. Boncuğumu düğümleme yöntemiyle buraya sabitliyorum. Çektim. Baloncuğumu oluşturdum. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı geçirdim. Düğümümü sakladım. Bakın tabanımızı oluşturmaya başladık. Şimdi birer boncuk yine ön tarafa geçişimi yapıyorum. Ve araya bir tane boncuk takıyorum. Aynı taraftaki misinayı geçirip burada baloncuğumu oluşturdum. Bu baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum ve çekiyorum. Düğümümü de elimle boncuğumun arasına alıyorum. Bakın tabanımda birleştirmemi yavaş yavaş oluşturmaya başladım. Şimdi buradan itibaren sıranın sonuna kadar bütün boncukların aralarına birer tane boncuk takarak ilerleyelim. Bütün boncukları kullanacağız arkadaşlar. Bütün boncukların arasına şu boru boncukların olduğu yerlere birer tane boncuk takacağız. Ben de kamera arkası yapıp geleyim. Daha sonra da çantamızın kurpunu yapalım. Burada tabanımızı şöyle birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Buradan başladık. Bu tarafa doğru geldim. Son boncuklardayım. Bir tane boncuk takıp burayı bağlayacağım. Bir tane boncuğumu taktım. Direkt bağlıyorum. Benim artık tabanla işim bitti.
Bakın çanta çok sıkı bir şekilde tuttu. Hani şey olmasına rağmen, ince misine kullanmamıza rağmen tuttu. Sadece şu ağız kısmında bir gevşeklik var. Buradan da kulp takacağız arkadaşlar zaten. Bu şekilde ayakta kalabilecek en azından. Şimdi burada misinalarımı ben diğer boncuklardan geçirip keseyim. Bir tane de kulp çalışması yapalım. Şimdi kulpumuzu buradan yapacağız. Dediğim gibi şöyle boncuklardan misinamı geçiriyorum. Yine 0.50 ile devam edeceğim. Çünkü bağlamamı yine inciler üzerinden yapacağım. Boru boncuklar üzerinden yapmayacağım için 0.50 kullanabileceğim. Hangi boncukları taktığımı söyleyeyim hemen. Şurada bir altılı bırakmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Bu altılının 2 tanesi sağ tarafta kalıyor. 2 tanesi sol tarafta kalıyor. Ortadaki ikiliye misinamı karşılıklı olarak 2 boncuktan geçirip taktım. Yine çift taraflı kullanacağım misinalarımı. Hemen boncuk takıp geliyorum. Boncuk dizilimim şu şekilde. Bir tarafa bir tane boru boncuk, bir tane inci takıyorum. Bir tarafa sadece boru boncuk takıyorum. Ve bağlamamı inci üzerinden yapacağım arkadaşlar. Şöyle yine aynı taraftaki misinayı geçiriyorum. Bağlama yöntemiyle ilerleyeceğim. Çektiğimde incim üzerinden bağlamamı yapacağım. Düğümümü incimin arasına sakladım. Bu şekilde birinci sıramı yapmış oldum. Tekrardan aynı şekilde boncuk takıyorum. Bir tane boru boncuk, bir tane inci. Bu tarafa da bir tane sadece boru boncuk takıyorum. Geliyorum. Boncuklarım hazır. Yine incim üzerinden bağlamamı yapıyorum. Alt tabanda birleştirdiğimiz yöntemi kullanıyoruz. İncimin arasına düğümümü çektim arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 8 sıra yapacağım. Bir tane daha göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapacağım çünkü. Bakın boncuklarım hazır. İncimden bağlamamı yapıyorum. Üçüncü sıramı yapmış oldum. 1, 2, 3 bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 8 sıra yapacağız. Bir 5 sıra daha aynı şekilde yapalım. Tekrardan karşı tarafa bağlamasını beraber yapalım. Evet arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım. 8. de bağlamamı yapacağım. Gerçi fark etmez. 8 sıra, 9 sıra hiç fark etmez. Bu sırayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi 8. sıramı şöyle karşı taraftaki ikili boncuğuma takarak bitireceğim. Sadece 2 tane boru boncuk taktım. Şöyle göstereyim. Misinamın bir tanesini ortadaki 2 boncuğumdan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın burada altılının yine 2 tane bir tarafında 2 tane bir tarafında bıraktım. Ortadaki ikiliyi kullanacağım. Sadece 2 tane boru boncuk taktık. İkiliden sadece tek misinamı geçirdim. Diğer misinamı geçirmedim. Diğeri duruyor çünkü bunların ikisini burada bağlayıp kulp kısmını artık bitiriyorum. Bakın bu kulpu dediğim gibi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bana gönderilen modelde bu kadar sıra olduğu için bu kadar yaptım. İçerisine de kese koyup kullanabilirsiniz. Ben şunları keseyim. Diğer boncuklardan geçirip daha sonrasında kullandığımız boncuk adetini söyleyelim. Kapanışımızı yapalım. Sıra geldi boncuk sayımızı söylemeye. İncilerden 120 adet kullandım. Boru boncuklardan da 110 adet kullandım. Siz elinizde yine de daha fazlasını bulundurun. İstediğiniz boyutta boncukla yapabilirsiniz. İsteyen takipçi çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Katıl butonundan atölyeme destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.